Herkese yeniden merhaba dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım tekrardan. Bu hafta başımdan geçenleri size anlatacağım. Dün berbere gittim işte. Berberden dönüyorum. Hava karanlık, böyle müzik açtım. Arabada gidiyorum. Yorgunum, biraz dalmışım. Yani sağa dönmem gerekiyor. Yolu kaçırdım. Dedim neyse, yani hiç bilmedim, gitmediğim yoldan gideyim. Sıkıntı yok. Navigasyona uyuyorum, gidiyorum. Navigasyon altta, öteki tarafa. Bu arada ek bir bilgi: Amerika'ya geldiğinizde mutlaka her yere navigasyonuna gidin. Çünkü yol çalışması oluyor, bir sıkıntı oluyor, işte durdurma oluyor, kaza olmuştur, yol tıkalıdır vesaire. Hemen sizi başka bir rotaya atıyor. O yüzden hani buradaki herkes genelde navigasyonla gidiyor her yere, evine bile yani. O yüzden ben de her zamanki gibi navigasyonla eve gidiyordum. Yolu kaçırdım, döndüm. Bir baktım, arkamda bir polis. Yaktı sinyalleri. İşte plakamı söyledi. Ondan sonra sağa dön dedi, sağa çek dedi. Ben de çektim. Ya birkaç aydır, ben 2-3 aydır erteliyordum. Onu da çok geç fark ettim yani, hani yorgunluktan, yani yoğunluktan hiç göremiyorsun, bakamıyorsun bazı şeyleri. Arabadan da çok anlamıyorsun zaten. Hani ayık olamıyorsun. Benim kısa farlar patlak, sol ama böyle çok az yanıyor böyle. Artık yanıyordu, çok az yanıyordu, sonra patlamış o. Ben de daldım. Hani hiç şey yapmadım. Beni arkadaş uyardı. O da geçen ay işte Türkiye'den geldiğimde, belki de daha önce patlaktı, hatırlamıyorum. Kaç tane polis geçti yanımdan. Hani kimse de uyarmadı. Ben hep uzunları yakıp gidiyordum geceliğin. Yani bir ara böyle uzunları yakmadan gittim. Sonra uzunlarla gittim filan. Bunu fark edince. Ama kaç tane polis gecenin 4'ünde 3'ünde bile hani polisler şey yapıyordu, uyarıyordu beni yani. Ondan sonra bir baktım arkandan polis geliyor. Çektim sağa, durdum. Ama hayatımda ilk defa yani beni polis durduruyor. Ne Türkiye'de durdurdu, ne Amerika'da durdurdu şimdiye kadar. Çok acayip bir olay benim için. Hani yanlış bir şey yapmamam lazım. Burada çünkü polis durdurduğunda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çok sakin olmanız gerekiyor. Mesela polis geldi, o filmlerdeki gibi parmak izini arka kaputa bıraktı, dokundu. Ondan sonra parmağıyla tıklattı camı. Camı indirdim. Benim eller direksiyonda ama böyle şey gibi. Fino köpeği gibi. Hay dedim, hay dedi. Ondan sonra dedi ki yanında kesici alet. Nasılsın dedi, işte iyiyim dedim. Siz? Dedi ki böyle yanında kesici alet, silah, işte patlayıcı bomba falan vesaire, böyle tehlikeli madde var mı dedi. Yo dedim, yok yaptım. Ondan sonra şey dedi, kimliğini alabilir miyim, ehliyetini? Tabii ki dedim. Ama burası çok önemli, bakın. Ani hareket yapmamanız gerekiyor diye öğretiliyor. Yani kursta. Dedim ki ellerim direksiyonda. Dedim şu yandan, cüzdanım burada, cüzdanımdan alabilir miyim? Tabii ki dedi, böyle çok rahat. Yani kendine güveniyor böyle, hani şey. Ya işte ya sıkıntı olursa diye ben kasmama rağmen. Sonuçta polis, sarışın, beyaz Amerikan bir polis durdurdu. Gayet aksan normal, iyiydi yani. Anlaşılırdı. Gösterdim. Hemen döneceğim dedi. Arabasına gitti. Arabasına gittikten sonra işte baktı benim bilgilerime vesaire. Sonra benim insurance'ımın olup olmadığını sordu. Hani araç sigortam var mı diye. Onu da gösterdim ama şöyle, şuradan alabilir miyim dedim. Hemen yan torpidodaydı. Hep böyle soru soruyorum. Tabii ki yani rahat ol falan gibisinden yaptı. Aldım. Bundan önce ilk benim durduğunda hay dedikten sonra benim ev adresimi söyleyip eve mi gidiyorsun dedi. Arkadaşlar şunu unutmayın. Polis olur, constable olur. Constable dediğimiz işte buranın şeyi gibi, mahalle bekçisi gibi. Veya şerif olur işte. Ne vardı başka? Patrol var, devriye var. Böyle ara sokak polisi. Bunların hepsi sizi durdurma yetkisine sahip. Hani ceza verebilir, uyarı verebilir, hepsini yapabilir. Ama sizin tabii şeyinizi, bildiğim kadarıyla işte vize durumunuzu, pasaportunuzu falan sorgulayamaz. Sadece
trafikle ilgili şeylerinizi görüyor plakanızdan. Ben giderken zaten polisin arabada yanında bilgisayarı var. Tek kişiler zaten bunlar. Araçları büyük, teknolojik. Sağlam bir araçları var yani. Ben giderken o yanda hani bilgisayarda benim zaten plakamı yazıp her şeyimi gördü. Boyumu, kilomu, kaşımı, gözümü, evimi, arabamın modelini, numarasını, şase numarasını, işte telefon numaramı aldı sonra. Herhalde sistemde telefon numaram yoktu. Telefon numaramı aldı. Ondan sonra baktı şeyime, şurasıma. Tamam, geçerli, adres tutuyor. Dedi ki sana şimdi uyarı vereceğim dedi sadece. Karşı şeritten gelirken kısalarını kapatmadın dedi. Uzunlarını kapatmadın, kısaları yakman gerekiyordu ama kısalarında bir tanesi çalışmıyor. Bunu biliyorsun değil mi? Evet dedim, işte kafa salladım böyle. Üzgünlüğümü belirttim. Üzgün olduğumu belirttim. Bunu en yakın zamanda yaptır dedi. Tamam dedim, yaptıracağım. Böyle kibar, böyle fino köpeği gibi filan. Peki tamam. Hani çünkü şey olman lazım. Saygı göstermen lazım. Polisin burada çok ciddi bir ağırlığı var. Çok büyük bir saygınlığı var Amerikan polisinin. Ki öyle olması da gerekiyor zaten. Yani buna hiçbir lafım yok. Olması gereken bu. O polis ağırlığını her yerde hissettiriyor. Yani trafikte gittiğinde her yerde polis. Onu görüyorsun yani, şey yapamazsın. Çılgınlık yapamazsın. Yaparsan arkana gelirler. İşte egzozunu bağırttırırsan, böyle büyük problemli hareketler yaparsan, çok fazla müzik açarsan, işte sağa dönerken kırmızıda sağa dönmek burada serbest. Sola bakman lazım, yavaşlaman lazım. Burada hızlı dönersen, işte şerit değiştirirken sinyal vermezsen, hız kurallarına uymazsan, tabelalara uymazsan anında durduruyorlar seni. Hemen arkana geçiyor. Ben de mesela sirenlerini yakmadı. Sadece ışıkları yaktı ama sirenlerini çalıştırmadı. Ben böyle sağ sinyal verecektim. Dönemedim o ilk sağa. Buraya dönebilirsin dedi. Adımı söyledi hatta, yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü o trafiğin o sesinden ben tam duyamadım, anlayamadım ama tam arkama geçti. Tampona yapıştı. Tamam dedi. İlk defa durdurdu. Kapat Samet radyoyu. Kapat müziği. Geç sağa. İçimden de dua ediyorum. İnşallah ceza vermez. İnşallah ceza vermez falan. Şimdi ceza verirse burada yapıyorsun. Hani ceza türüne göre. Ya bir online kurs alıp mahkemeye çıkmıyorsun. Ya da bayağı böyle mahkemeye çıkıyorsun işte. Yargıç, polis de orada oluyor. Geliyor. Orada hesaplaşıyorsun. İngilizcen yoksa işte Türkçe tercüman çağırıyorsun falan. Kendine güvenmiyorsan vesaire. İşte böyle şeyler aklıma geldi. Gözümün önünden geçti. Çünkü birkaç arkadaşın başına geldiği için biliyorum. Şükür böyle atlattık. İşte videonun sonuna göstermiş olayım. Şöyle bir uyarı cezası verdi. Ya ceza değil de uyarı verdi. Kimisini sözlü veriyor, kimisini böyle kağıtla veriyor. Dedik en yakın zamanda değiştir farlarını. Şimdi ben de farları değiştirme işlemini tamamladım. Sağ olsun. Abimiz yardımcı oldu. Hallettik onu. 5 dakikada gittik otozona. Bugün pazar olmasına rağmen gittik otozona. Parçayı aldık. Uygun parçayı 5 dakikada değiştirdik. 10 dakikada eve geldik. Toplamda işte yarım saatte hallettik işimizi. Bu kadar basitti aslında. İşte hiçbir şeyi ertelememek gerekiyor. Normalde ertelemem ama bu hayat koşturmacası bizi de yapıyor bazen, böyle uyuşuk yapıyor. Paylaşmak istedim. Dikkatli olun arkadaşlar. Amerika'daysanız, Amerika'ya gelecekseniz Amerikan polisinin çok disiplinli olduğunu, bir yandan kibar ama bir yandan da o ağırlığının olduğunu unutmayın. Böyle ucuz yırttık. Kimsenin başına gelmesin. Kaza bela herkesten uzak olsun. Herkesin işi rast gitsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Bay bay.